Elder Scrolls serisinin ilk oyunu Arena 1994 senesinde oyuncularla buluştu. Daha sonra belli aralıklarla devam oyunları çıkan serinin eski ve yeni oyunları günümüzde de oynanmaya devam ediyor. Rol yapma oyunlarına getirdiği yeniliklerle Elder Scrolls serisi oyuncular için hep ayrı yere sahip olmuştur. Kendine has farklı kurgusal dünyası ve kapsamlı oynanışı, geniş haritalarıyla her yeni oyun kendinden önce çıkanların daha da ötesine gitmeyi başarmıştır. Bu videoda sizlere Elder Scrolls serisinin belki de tanınması en etkili oyun olan Daggerfall hakkında bilgi vereceğim. Daggerfall neden bu kadar önemli? Gelin buna birlikte bakalım. Ama siz de abone değilseniz kanala abone olup like butonuna basarak destek olmayı unutmayın lütfen. İlk oyun Arena 1994 senesinde çıkmıştı. Zamandan önce o yıllarda çıkan birçok oyunla benzer özelliklere sahipti. 90'lı yıllar rol yapma oyunlarının sevilerek oynandığı ve yaygın olduğu dönemlerdi. Yani altın çağlarını bu dönemde yaşadı rol yapma oyunları. Bu döneme damgasını vuran çok sayıda oyun vardı. Bunlardan bazılarını şöyle hatırlayacak olursak: Ultima Underworld, Eye of the Beholder, Dungeon Master, Might and Magic, Menzoberranzan, Lands of Lore, Dungeon Hack, Abandoned Places, Ishar, Stonekeep, Descent to Undermountain. İlk başta aklıma gelenler. Bu oyunları oynayanlara selam olsun. Ne güzel günlerdi. Eminim anılarınız gözünüzde canlanmıştır. Tüm bu oyunların ortak özellikleri gördüğünüz gibi FPS, yani birincil şahıs bakış açısından görerek oynadığımız oyunlardı. Oyuna başlamadan önce kendi karakterimizi oluştururduk. Bazı oyunlarda tek başına, bazılarında da grup olarak dolaşabiliyorduk. Geniş haritalarda, ormanlarda ya da labirentlerde veya zindanlarda maceralar yaşıyorduk. Bu oyunlardan bazıları Dungeon Crawler denilen türde dört yana hareket etmemize olanak sağlarken bazılarında da kamera açısını 360 derece istediğimiz gibi hareket ettirip haritalarda dolaşabiliyorduk. Daggerfall da bu tarz bir oyundu. Klasik first person görüş açılı oyunlardaki gibi sağa sola, yukarı aşağı bakabiliyorduk. Yukarı ya da aşağı bakmak için page up ve page down tuşlarını kullanıyorduk. O zamanlar oyun mekanikleri eskiydi tabii ve bunlar zamanla daha kullanışlı hale gelecekti. İlk oyun Tamriel adı verilen dünyada bazı bölgelerde yaşanan olayları konu alıyor. Bu kısıtlı haritada bir şekilde bu olaylara dahil olup bize verilen görevleri yapmaya çalışıyorduk. Oyuncular bunu beğenmişti ama yapımcılar ikinci oyunda daha detaylı bir çalışma yapmaya karar verdiler. Geliştiricilerden Ted Peterson bunu anlatırken nelerden etkilendiklerini ve nasıl bir oyun yapmayı planladıklarını da anlatıyor. Arena 1994'te piyasaya sürüldükten sonra ikinci oyun Daggerfall geliştirilmeye başlanmış. Oyunu yaparken İngiliz edebiyatının ünlü eserleri Hamlet ve Demir Maskeli Adam gibi hikayelerden esinlenmişler. Tek etkilendikleri bunlar olmamış. Birçok farklı yerden esinlenmeler var oyunda. Mesela vampir klanlarını Vampire the Masquerade diye adlandırılan ve kağıt kalemle oynanan masaüstü oyunlardan örnek almışlar. Diğer görevler tasarlanırken Dungeons and Dragons hikayelerinden oldukça etkilenilmiş. Geliştirme aşamalarında X-Engine denilen bir motor kullanılmış. Programlama kısmında da Assembly ve C++ dilleriyle kodlanmış. Daggerfall diğer rol yapma oyunlarındaki gibi karakterler oluşturup farklı maceralar yaşamanızı sağlıyor. Oyunda hazır karakter sınıfları var. Bunlar bildiğimiz savaşçı, büyücü, hırsız. Onlarca farklı sınıftan birini seçebiliyorsunuz. Bunun yanında kendi özel karakter sınıfınızı da oluşturabilirsiniz. Yeteneklerinizi kendiniz seçip oyunda benzeri olmayan bir sınıfla da oynamak mümkün. Çok çeşitli skill'ler var ve bunları kullandıkça zamanla ustalaşıyoruz. Kılıçla vurunca kılıç kullanma yeteneği artıyor. Koşunca atletik ya da zıplayınca akrobatik yetenekleri arttığı gibi tırmanınca climbing yeteneği artıyor. Eğer büyü yaparsanız zamanla artan yetenek sayesinde daha güçlü bir büyücü oluyorsunuz. Tüm skill'ler için bu durum geçerli. Oyunda vampir olma özelliği de var. Çoğu diğer Elder Scrolls oyunlarında olduğu gibi bu özellik Daggerfall'da da mevcut. Ayrıca likantrofi lanetiyle kurt adama veya yarı domuz, yarı insana dönüşebilirsiniz. Bunlar da bayağı güçlü yaratıklar. Geceleri size oldukça avantaj sağlıyorlar. Oyunun en önemli özelliği tamamen interaktif bir dünya olarak tasarlanması. Yaptığınız her şeyin karşılığını görüyorsunuz. Bir vampirseniz herkesin size olan yaklaşımı ve konuşma şekli değişiyor.
Giydiğiniz kıyafetlerden dolayı bile farklı tepkiler alabiliyorsunuz. Bir şehirde kavga çıkarırsanız başka bir şehire gittiğinizde bunu o şehirde konuşulurken duyabiliyorsunuz. Oyunda çok farklı büyü okullarında çeşitli büyüler var. Bunlar düşmanlarınıza yaptığınız zarar verici büyüler olduğu gibi size faydası olan çok sayıda büyü de olabiliyor. Ev ya da kale satın alabilirsiniz. Aldığınız bu yerlerde rahatlıkla konaklayabilirsiniz. Çok çeşitli ve tehlikeli düşmanlarla da karşılaşabiliyoruz oyunda. Hayvanlar, yaşayan ölüler, şeytanlar ya da diğer ırklardan tehlikeli yaratıklarla karşılaşabiliyoruz. Bazı düşmanlar normal silahlardan zarar görmezken bazılarının da büyüye karşı direnci olabiliyor. Böyle durumlarda farklı yöntemler kullanmak gerekiyor. Oyunun en can alıcı özelliği devasa büyüklükte bir haritaya sahip olması. Bu oyun Elder Scrolls serilerindeki bütün oyunların toplamından daha büyük bir haritaya sahip. 15.000'den fazla şehir, kasaba, köy ve zindan bulunmakta. Bunların hepsi haritanın farklı bölgelerinde bulunuyor. İsterseniz yürüyerek, isterseniz de fast travel özelliğiyle hızlıca gidebilirsiniz. Eğer bu özellik olmasaymış Daggerfall'da yolculuk yapmak günler sürebilirmiş. Çünkü oyunun haritası gerçek dünyadaki Büyük Britanya haritasıyla eşdeğer boyda. 209.331 kilometrekare boyunda hazırlanmış bu haritadaki tüm yerleşimlerde 750.000'den fazla nüfus bulunuyor. Bu da oyunun ne kadar detaylı ve büyük olduğunu kanıtlıyor. Oyunda Efes, Bergama, Ayasofya gibi tanıdık isimler bazı yerlere verilmiş. Bunu görünce oldukça şaşırmıştım. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın çoğu yerinden ve eski medeniyetlerden de oyunda esintiler var. Daggerfall farklı sonlarda da bitebilen bir oyun. Yaptığınız seçimler oyunun nasıl sonlanacağını etkiliyor. Yani Tamriel kıtasının geleceğini sizin yaptıklarınız belirliyor. Oyunun farklı sonlarını görmek için tekrar oynamak gerekiyor. Tabii ki bu çocuklara yönelik olmayan bir oyun. Yapımcılardan Ted Peterson bunu anlatırken satış öncesi yaş puanlama sistemi belirlenirken bazı soruları cevaplandırdığından bahsediyordu. Yetkililer oyunda kan olup olmadığını sorduğunda evet demiş. Masum insanlar öldürülebiliyor mu sorusuna da evet diye cevap vermiş. Son olarak masum insanlar öldürüldüğünde oyunda ödüllendirme var mı sorusuna evet cevabı verince oyun en kötü puanlamayla derecelendirilmiş ve sadece yetişkinler için uygun bir oyun olarak satışa sunulmuş. Bunlar tabii ki çocukların korunması açısından önemli şeyler. Çünkü oyun oynarken bolca kan, şiddet ve çıplaklık da mevcut. Hatta bu tür sahnelerle de karşılaşabiliyoruz. Çıplak dikkatini üşütme sakın. Daggerfall tıpkı kağıt kalemle oynanan oyunlar gibi yıllar boyunca oynanabilen bir oyun olarak her oyuncunun kendi deneyimlerini yaşadığı, hatta sizin oyunda karşılaştığınız bazı olayların başkalarının başına gelmediği ve sizden ilk kez duyabildiği nadir oyunlardan bir tanesi. Bu kadar geniş bir içeriğe sahip bir oyunun çıktığı zamanda yılın rol yapma oyunu gibi birçok ödülü de aldığını düşünürsek, Elder Scrolls serisinin en başarılı oyunlarından bir tanesi ya da en önemli oyunu diyebileceğimiz Daggerfall, rol yapma oyunları arasındaki yerini yıllar geçse de korumaya devam ediyor. Siz bu oyun serisiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenen, abone olup like butonuna basan, destek olan herkese çok teşekkürler. Farklı videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.